Herkese merhaba. Bugün pamuk makrome iple hazırladığım yine farklı bir çanta modeliyle karşınızdayım. Biz pamuk makrome ip kullandık ama isterseniz bunu polyester makrome ile, rafya veya kağıt iplerle de çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hep trabzanlardan oluşuyor. Sadece şurada sık iğne tekniği var. Yoksa tamam trabzanlardan oluşuyor. Oldukça kolay. Güzel bir çalışma. Belli yerlerde püf noktaları var tabii ki, kesmeler vesaire. Onların tamamını tek tek anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de eğitici olur. Ben böyle bir sap kullandım. Yine kendim yapmak istedim. Aslında bunların hazırları da var. Ahşap veya plastik şekilde hazır parçalar var. Onları dikebilirsiniz. Bu zor olacaksa ama ben fikir vermek açısından olabildiğince farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. İçinde boncuk elyaf kullanarak sağlam güzel bir sap yaptım. Umarım faydalı olur sizin için de. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın diyorum ve isterseniz başlayalım. Pamuk makrome ip kullanıyorum. 3,5 milimetre tığ ile öreceğim. Bir sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde en basit yöntemi bu. Bir halka oluşturuyoruz. Ortasından girip zincir çekiyorum 3 tane. Bunu ilk trabzan olarak kabul edeceğiz. Yanına hemen 2 tane daha trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan. İki zincir. 3 tane trabzan. İki zincir. Son kez 3 tane trabzan yapıyorum. Dört tane üçlü grubumuz var. Buralarda köşeler. İp alıyorum. Üçüncü zincirin tepe noktasına girip ilmek alıyorum ve üçünden bir ip geçiriyorum. Böyle küçük bir motifimiz oldu. Kare bir motif. Bunu büyüteceğiz şimdi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İp aldım. Aynı boşluğun içine girip tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 tane bu köşeye yaptım. Döndüğüm zaman bunu tamamlayacağım. Şu an ortasından, köşenin yarısından başlamış olduk. Öyle düşünün. Şimdi buradaki 3 tane trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapacağım. İlki bu zincirle yukarıya çıktığımız ilk trabzanın üstündeki boşluk. İlkini buraya yapıyorum. Hemen yanındaki ikinci trabzanın tepe noktasından giriyorum. İkinciyi yaptım. İp aldım. Üçüncü ve son trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. 2 tane trabzan. 1, 2, 2 tane zincir. Aynı yere, köşeye 2 tane trabzan. Şimdi şöyle göstereyim. Bu köşeler değişmeyecek. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam edecek. Artışlarımız nerede oluyor? İlk sırada 3 tane trabzanımız vardı. Köşelerden ikişer tane artırmış oluyoruz. 2, 4, 6, 7. 3 taneydi. 7 tane olmuş oldu. Şimdi buradan köşeye 2 tane trabzan, 2 tane zincir, 2 trabzan yaptıktan sonra devam ediyorum. İlk trabzanın tepe noktasına giriyorum ve trabzan oluşturuyorum. Sıradakine trabzan, sıradakine trabzan. Köşe için 2 tane trabzan daha yapıp bu kenarı tamamlamış olacağım. Yine 2, 4, 6, 7. 3 taneydi, 7 tane oldu. Yani kenarlarda
şu köşelerden ikişer tane artırdığım için her seferinde kenar toplamda 4 tane artmış oluyor. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Üst sıraya çıkmak için yine 3. zincirin tepe noktasından ilmek alıyorum. 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi bu şekilde işlemlere devam edeceğim. Son bir sıra daha göstereyim. Ondan sonra tabanımızı büyüteceğiz. İp aldım. Aynı noktanın içerisine tekrar girip trabzan yapıyorum. 2 tane köşeyi yaptıktan sonra zincirli olanın tepe noktasına giriyorum. Birkaç sıra isterseniz sayın. Şimdi mesela buraya girdiğimiz için şu biraz yamuk görünüyor mesela. Şunu şöyle alttan 2 ilmeği aynı anda alacak şekilde düzelterek alalım. Temiz olsun. Şimdi en son 7 tane trabzan vardı. 4 tane artmış olacak. 11 tane trabzanımız olması gerekiyor kenarda. Burayı tamamlayıp sayayım. İki, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Şimdi bu şekilde tabanı artırarak devam edeceğiz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Taban büyüyecek. Ne kadar yaptığımı söyleyeceğim. Daha sonrasında da nerelerden ne şekilde eksiltme yaptığımızı göstereceğim. Evet, örmeye devam ettim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olacak şekilde tamamladım. 8. ve 10. sıralarda da renk değiştirdim. Şimdi çantanın tabanını şu şekilde çaprazdan ölçebilirsiniz. Burası tabanın genişliği olacak çünkü. Ben ölçüsünü vereyim. İsterseniz daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. 32 santim şu anda çaprazdan. Şöyle de söyleyeyim. 23 santim genişliğinde. Şimdi iki taraftan daraltma yapacağız. Şöyle başlıyorum. Rengi nasıl değiştirdiğimi de göstereyim. İp alıp 3. zincirin içine giriyorum. Bu ipi bırakıp diğer iple tamamının içinden geçiyorum. Üç zincir. Aynı noktaya, köşeye ikinci trabzanı da yaparak başlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi buradan devam edeceğim. Düz bir şekilde hepsine tek bir tane yapacağım. Şu köşede bir daraltma işlemi uygulayacağız. Evet, diğer köşeye kadar geldim. Buraya normalde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorduk. Onun yerine ip alıp bir tane trabzan yapacağız sadece. Ve bunu işaretleyeceğim. Şimdi normal diğer tarafa geçip devam ediyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Şöyle özetleyeceğim. Bu karşılıklı çapraz olan iki köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Diğer iki çaprazdaki köşeyi de bir trabzanla geçeceğiz. Yani buradan başladığım için burayı bir trabzanla geçtim. Tam çaprazına geldim. Burayı normal 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Yani bu iki köşeyi hiçbir şey yapmadan devam edeceğiz. Aynı şekilde öreceğiz. Bu iki köşede de bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada bu trabzanın üzerine trabzan devam edeceğiz. Yani aslında her birini tek örerek burayı devam edeceğiz. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Burada yaptığınızda işaretleyiciyi takalım. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi iki taraftan birer tane trabzan yaptığım yerleri işaretleyerek tekrar renk değiştireceğim. Son kısımdan yine ip alıyorum. 3. zincirin içine giriyorum. Bu ipi bırakıp mor olanla bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Rengi değiştirmiş olduk. Şimdi bu sıradan itibaren çantayı yükseltirken şöyle yapacağız.
Bu iki köşe, yani burası ve çaprazı, bunlar yine aynı şekilde devam edecek. Çünkü çantanın şöyle ortasında olacak. Daraltmayı bu iki taraftan yapacağız. Buradan ve buradan. Dolayısıyla buradan başlayıp şuraya kadar öncelikle düz bir şekilde geliyorum. Tek trabzanla geçtiğimiz noktaya geldim. Çıkartıp her birine bir tane olacak şekilde birkaç sıra öreceğim. Yani işaretleyicinin olduğu yere de bir tane örüyorum. Sonrakinde örüp o işaretleyicinin olduğu trabzanı yine işaretliyorum. Bu şekilde birkaç sıra öreceğiz. Bu şöyle olacak. Çantanın duruşunu göstereyim size. Şimdi buradan tek trabzanla birkaç sıra gittikten sonra buralardan daraltma yapacağız. Çantanın önü ve arkası da bu şekilde olacak. Daraltmalar da kenardan olacak, buradan olacak. Şu şekilde, yani buraları düz bir trabzan geçerek, bu köşeleri de normal 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaparak birkaç sıra devam edeceğiz. Şimdi iki taraftan da 4'er sıra bu şekilde düz ördükten sonra şimdi şöyle yapacağız. Buralardan daraltma işlemi uygulayacağız. Buralar yine sabit, aynı şekilde köşeler devam edecek. Bu daraltmak için de tam ortadaki 4 taneyi bulmamız gerekiyor. Burayı saydım ben. 94 tane şu anda trabzan var. Ortadan 4 tane ayıracağım için 45 bu tarafta, 45 bu tarafta bırakıyorum. Şuradan 45 tane sayıp işaretleyeceğim. Buradan 45.'yi, bu taraftan da 45.'yi işaretledim. Ortada 4 tane trabzanımız kaldı. Şimdi buradan şuraya kadar öreceğim. Köşeden ilk trabzanın içine giriyorum. Artık köşe yapmayacağımız için direkt trabzanın tepe noktasına gireceğiz. Yani ilk köşedeki 2 tane trabzanımız var ya, onları da sayarak ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bu kuyruğu da üzerine alıp saklayacağım. Buradan ilmek geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bunu da bir trabzan olarak kabul edeceğiz. Başlayabilmek, üst sıraya çıkabilmek için yapıyoruz bunu. İp aldım. Bir sonraki trabzana. Başlangıcımız artık bu şekilde olacak. Yani köşe yapmıyoruz. Direkt trabzanın üzerine trabzanları yaparak o işaretlediğim 45 tane trabzanı öreceğim. 45 tane trabzanı ördüm. İşaretlediğim noktaya geldim. Şimdi çıkartıp 45.'yi de örüyorum. Aradan bu bıraktığımız 1, 2, 3, 4 tane trabzanı atlayıp işaretlediğim diğer trabzana giriyorum. Şöyle bir boşluk olacak. Bu böyle şöyle duracağı için herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi şurada şu şeyi size hatırlatayım. Eğer sizin sayınız 94, yani çift bir sayı değilse, burayı yani sökmenize gerek yok. Burayı ilk başta üçlü bir şekilde geçersiniz. Ortadan 3 tane bırakıp geçersiniz. Daha sonraki sıralarda 4-4 bırakırsınız. Şimdi burayı bitireceğim. Bir sonraki sırada tekrar ne yaptığımızı göstereceğim. Bu taraftan da 45 tane yaptım. Şöyle göstereyim. Buradan 45 yaptık. Burada daraltma yaptık. 4 taneyi atladık. Devam ettim. 45 tane yaptım. İpi kesiyorum. Bu ipi de üst sıralarda nasıl sakladığınızı biraz sonra göstereceğim. Buradan kesip çıkartıyorum. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Çektiğim zaman çünkü çok muntazam bir görüntü elde edemedim. Boş gibi duruyor, farkındayım, ama yukarıda göstereceğim. Düzgün bir şekilde bunu kapatacağız. Şimdi buradan tekrar mor iple başlıyorum. Artık köşe yapmıyoruz. Dediğim gibi 3. zincirin içine girip buradan ilmeğimizi çekiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu ipleri hep saklayarak yapalım. Burada bu şekilde tutarak saklıyorum. İkincisinin içine girdim. Trabzan yaparak orta noktaya kadar geliyorum. Orta noktaya kadar geldim. Şimdi ip alıyoruz. Bakın, boşluğun sağından 2 tane, solundan 2 tane atlıyorum. Aslında yine 4 tane trabzan atlamış oluyorum. 2 tane atlayıp
Üçüncüsüne, bir karşı tarafın üçüncüsüne giriyorum ve trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine daraltmış olduk. Sona kadar yapalım. Orada da ipi nasıl gizlediğimizi göstereyim. Son kısmına yaklaştığımda bu ilmeği düzeltip şu şekilde tutuyorum elimle. İp aldım. Trabzan yapmaya devam ediyorum. O ipi içeride bırakarak şu şekilde. Üzerinden trabzanları yapıyorum. Şimdi son 2 tane kaldı. Bakın. Şunu da normal yerine yapıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Pardon. Şöyle yapıyorum. Bu şekilde çok muntazam bir görüntü oluyor. Bunu buradan çekiyoruz. Arkadan biraz çekip düzeltiyorum. Yine bunu da keseceğim. Arkadan da şunu kestiğimde bir daha saklama işlemi yapmamıza gerek yok. Şimdi çantanın boyunu bir müddet bu şekilde yükselteceğiz. Bitirdiğimde ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra çantanın uç kısmında da ayrı bir işlemimiz var. Oraya geçeceğiz. Evet, sadece buradan daraltma yaparak biraz ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra daha örmüşüm. Şimdi bu derinlik benim için yeterli. Şurada şöyle bir üçgenimiz oluşacak. Bu üçgen de benim için yeterli. Şimdi iki taraftan, bu taraflardan da daraltma yaparak devam edeceğiz. Diğer sıralarda olduğu gibi 3. zincirin içine girip 2 tane zincir çekiyorum. 3 ile başlıyorduk biliyorsunuz. 2 tane çekiyorum. İp aldım. Hemen yanındaki trabzana girdim. Trabzan yaptım. Burada ne yapmış oldum aslında? Tepe noktasına bakarsanız bir tane oluştu. 2 tane trabzanı teke düşürmüş oldum. Şimdi orta noktaya kadar yine normal örüyorum. Orta noktaya geldiğimde yine daha önce yaptığımız gibi 4 taneyi atlayarak 2 buradan 2 buradan atlayıp üçüncüsüne giriş yaparak devam ediyorum. Sona kadar bu şekilde gelelim. Oradaki daraltmayı da göstereyim. Son kısma geldim. Son 2 tane trabzan kala alıyorum ilmeğimi. Birincisinin yarısını örüyorum. 2 ilmek bekletiyorum. Son şu zincirin içine giriyorduk. Buradan da yarısını örüyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde toparlıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Baştan 2 tane, sondan 2 tane, ortada 4 tane. Azaltma yaparak çantanın uç kısmının buranın şöyle biraz daha çapraz bir şekilde kapanmasını sağlayacağız. Yine kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Örmeye devam ettim. Kaç sıra kestiğimi de söyleyeyim. 2 şuradan başlamışım. 1 2 3 4 5 sıra kesmişim. Son sırayı göstereyim size. Son sıra için ilk trabzanın tepe noktasından girip 2 tane zincir çekiyorum. Bir yanındakine girip trabzan yapıyorum. Daha sonra karşıya geçiyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına yarım trabzan yaptım ve son trabzanın üzerine de yarım yapıp hepsini birden topluyorum. Bu şekilde bu tarafı bitirdik. Şimdi aynı işlemleri çantanın sağ tarafı için de yapacağım. Şimdi çantamızın sap kısmını bu şekilde ben yaptım. Şöyle kalın, tombul, güzel bir sap. Bunu bu şekilde buraya dikeceğiz.
Diğer sapı da sizinle beraber yapacağız. Bir tanesini hazırladım ben. Şu şekilde duracak. Şimdi diğer sap için 2 tane bu motiften oluşturacağız. Daha sonra da birleştirme kısmını göstereceğim. Önce motifi yapalım. 60 tane zincir çekerek başlıyorum. Bunu kilit kullanmayacağız. 2, 3, 4, 60 tane zincir çekip geliyorum. 60 tane zincir çektim. Şimdi bunu düzgün bir şekilde, şu şekilde kıvrılmadan böyle tutup çeviriyorum. İlk zincirin içine girip buraya kaydırma yöntemiyle bağlayacağım. Kaydırdım. Şöyle bir halka oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar girip sık iğne yapmaya başlıyorum. Her birine bir tane yaparak 14 tane şöyle giriyorum. Şu kuyruğu da saklıyorum içeride. 2, buradan giriyorum. 3, düz bir şekilde tutarak 14 tane sık iğne yapacağız. 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi bunun içine, bir sonrakinin içine 3 tane yapıyorum. Burada bir köşe oluşturacağız. Onun için 3 tane yapacağız. Zincirin içine giriyorum. 1, aynı yere. 2, aynı yere. 3. Şimdi 14 tane sıradan tekrar sık iğne yapıyorum. İlk zincir olduğu için bu kadar şey yapıyor. Bir sonraki sırada daha rahat olacak. 14 tane sık iğne yapıp tekrar köşe oluşturacağız. 14 sık iğne, 3 zincir, 14 sık iğne, 3 sık iğne, 14 sık iğne, 3 sık iğne şeklinde 4 tane köşe oluşturacağız. Bu şekilde. Buraya dönelim. Şurada birleştirme kısmını göstereyim. Şöyle bir parça oluştu. Başlangıç noktasına geldim. Sonunda bir tane zincir kalmış olması gerekiyor. 14 taneyi son yaptıktan sonra son zincirin içine de 3 tane sık iğne aynı yere yaparak tamamlamış oluyoruz. İlk yaptığımız burası zincir. Bu ilk sık iğne. İlk sık iğnenin içine girip kaydırıyorum. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Aralar 14 tane sık iğne, 3 tane sık iğne aynı noktaya şeklinde böyle bir kare parçamız oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için zincir çektim. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Şimdi her birine bir tane sık iğne yaparak köşeye kadar gelelim. Köşelerde 3 tane yaptığımız sık iğnenin ortadakine 3 tane yaparak yine köşe oluşturup devam edeceğiz. Şu köşeye kadar bir geleyim. Şimdi köşedeki 3 taneye geldim. 1, 2, 3 tane. Birincisini normal örüyorum. Bir tane yani. Bunu normal örüyorum. İkincisine 3 tane yapacağım. Köşeyi yine oluşturabilmek için, dönüşü sağlayabilmek için buraya 3 tane yapıyorum. Şimdi sıradakinden tek yaparak diğer köşeye kadar gideceğim. Bu sıranın kapanışını da göstereyim. 3 taneye geldim. Birincisini örüyorum. İkincisine 3 tane örüyorum. Aynı yere 3 tane. Yine köşeyi yapıyorum yani. Kaydırmayı diğer tarafta yaptığımız için bunu da örüyorum. Bir tane daha örmüş oldum. Şimdi birleştiriyorum. Zincirle yukarıya çıkıyorum ve aynı noktadan tekrar başlıyorum. Sayılarda şöyle 14 ile başladık ama biraz önce 14 demiştim ilk sıraya ama şuraları da saydığım için köşeleri de yapıyorum. Aslında 16 ile başlamış oluyoruz. 16, 18, 20 ve 22 şeklinde tamamlayacağız. Yani bunun üzerine 2 sıra daha yapıp geliyorum. Şimdi bundan toplamda 4 tane yapıyorsunuz tabii. 2 tane 2 tane birleştireceğiz. Bunun düz olan kısmını dışarıya çeviriyorum. Bunun düz olan kısmı da bana doğru bakıyor. Yani terslerini birbirine
Bu şekilde tuttum. Şimdi ipimiz arada kalacak. Şöyle bir birleştirme yapacağız. Tam karşısındaki, şöyle bakalım. Şuradan başlayarak şimdi çevirdiğimde şu kısımdan giriyorum. İlmeğin ortasından giriyorum. Bir sonraki ilmeğin, bu taraftaki ilmeğin yine ortasından giriyorum. Önce bundan çıkartıyorum. Daha sonra sağdakinden çıkartıyorum ve en son tığdakinden çıkartıyorum. Biraz çekelim. Şöyle daha düzgün göstermeye çalışacağım. Şöyle tutayım. Sıradaki sık iğnenin ortasına giriyorum. Bakın tek kanattan. Bu taraftaki sık iğnenin yine ortasından giriyorum tek kanattan. Şu şekilde ortadan ip alıp bundan çıkardım. Şundan çıkardım. Tığımdakinden de çıkartıyorum. Hepsinden birleşmiş oluyor. Tekrar gösterelim. Bir sonraki sık iğnenin içine girdim. Bu taraftakinin içine girdim. Hepsinden teker teker geri çıkartıyorum. Birleştirme şu şekilde olacak. Bu şekilde birleştireceğim. Bütün her bir sık iğneye tek tek girerek bu işlemi sonuna kadar yapalım. Sonuna kadar bu şekilde birleştirdim. Buradan ipi kesiyorum. İlmeği çıkartıyorum. Diğer tarafa birleştirme yapacağım. İlk ilmeğin ortasından bu şekilde giriyorum. Diğer tarafa alıyorum. Daha sonra da bunun çıktığı yerden girip bu ipi de içinden geçiriyorum. Şu şekilde muntazam bir şekilde kapattık. Şimdi bu ipi de içeriye alalım. Burada bağlayıp sabitleyebilirsiniz. Şimdi iç kısmının dikişini göstereceğim. Evet, dışı bu şekilde. Güzel görünüyor. İç kısmında hem dikeceğiz hem de içini dolduracağız. Daha tok, kalın kalın durması için. İpi bu sefer bir iğneye geçiriyorum. Şimdi iç kısmına öncelikle bir yerden ipi bir bağlayacağım. Evet, şimdi bir tanesinden şu köşeden giriyorum dışarıya doğru. Şimdi hemen yanındakinden bakın şöyle gideceğim. Buradan çıktığı için bir sonrakinden giriyorum. Bunda tam karşısına gelen noktadan çıkıyorum. Bu sefer bunun çıktığı noktanın hemen yanından içeriye giriyorum. Tam karşısından da karşıya geçiyorum. Şöyle daha net görünüyor zannediyorum. Şu şekilde karşılıklı olarak dikiyorum. Biraz diktikten sonra içine elyaf yerleştirerek devam edeceğiz. Bir miktar bu şekilde diktikten sonra bakın şuradan şuraya kadar diktim. Biraz ilerleyip içine elyaf dolduruyorum. Şu boşluktan
sıkı sıkı, dolu dolu, artık ne kadar şey istiyorsanız, ama ne kadar sıkı olursa o kadar esnemesi az olacaktır sap kısmının. Bu şekilde içine dolduruyorum. Sonra dikmeye devam edeceğim. İçine tamamen, köşeleri de dahil olmak üzere doldurarak iç kısmını gösterdiğim şekilde dikelim. Şimdi bu şekilde 2 tane sapımızı oluşturduktan sonra, oldukça da böyle sert bir sap oldu, güzel oldu. Bunları bu şekilde buraya dikeceğim. Tığla değil, iğne iplikle, kendi ipiyle bu şekilde şöyle başlayacağım. Köşeden önce arkaya bir yere ipimizi sabitleyelim. Herhangi bir metodu yok, öyle söyleyeyim. Normal dikeceğim. Şöyle sadece iğne iplikle diktiğimi göstermek için kaydı tekrar açtım. Onun haricinde bir sapa girerek, bir çantanın ilmeklerinden geçerek güzelce buraya sabitliyoruz. Sapların dikilmesini de tamamladım. Şöyle birazcık dışarıdan diktim, daha düzgün duracağına inandığım için bu şekilde diktim. Şimdi astarını da hazırlamıştım zaten daha öncesinde. Bunu da içine yerleştirip onu da dikeceğim ve çantamız hazır olmuş olacak. Çantanın astarlanması kısmını da bitirdik. Şu şekilde göstereyim. Oldukça geniş, güzel bir çanta oldu. Bitmiş haldeki ölçülerini de vereyim. 38 santimetre, 32 santimetrede yüksekliğinde. Yine farklı bir tasarım oldu. Bunlar hep hayalimdeki ürünler. Çok da fazla şey var aklımda. Yetiştirebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Umarım sizin için de faydalı oluyordur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, kaydetmeyi, göndermeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.